Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma yeni gelenler için ben Özlem Akçin. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler nasıl diyerek başlayayım videoma. Arkadaşlar bugün size ufacık tefecik küçük bir ev tanıtacağım. Evin önünde durmayayım. Bu yazın favori konsepti olacak olan küçük evler videolarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Birazdan bu harika evi tanıtacağım size arkadaşlar. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. Selam. Evime hoş geldiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Böylesine 15 metrekarelik küçücük bir evi tanıtacağım size bugün. Böyle bir evde yaşamak istiyorsanız eğer bütün yaşamsal faaliyetlerinizi, her şeyinizi sadece 15 metrekarenin içerisinde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bilmiyorum, yapabilir misiniz? Yapabilirim diyenler el kaldırsın. Arkadaşlar birazdan size evin içini, dışını, her tarafını gezdireceğim. Her tarafını göstereceğim. Evin içi çok güzel. Tek bir odadan oluşuyor. Bütün yaşayabileceğiniz her şey tek bir odanın içerisinde. Gerçekten sadece tek bir odanın içerisinde. Yatağı var, koltuğu var, makineleri var, banyosu var, tuvaleti var. Her şey 15 metrekarenin içinde. Merak ediyorsanız videomu izlemeye devam edin. Evin dış kısmını da göstereceğim. Bütün detayları anlatacağım size. Teknik özelliklerinden tutun yatılacak yerine kadar. Ama öncesinde evin bulunduğu araziyi gezdirmek istiyorum. Evin bulunduğu arazi bana sürpriz yaptı açıkçası. Gelmeden önce bu arazinin bu kadar detaylı, bu kadar kapsamlı şeyler içerdiğini bilmiyordum. Arazide gördüğünüz gibi küçük evin haricinde çok daha bambaşka aktiviteler yapabileceğiniz alanlar var. Burada Türkiye'nin en büyük Survivor parkuru var. Eventler yapılan ortam var. Şurada yemek yiyebileceğiniz bir ortam var. Hepsini göstermek istiyorum. Hemen şöyle dönelim. Burada şöyle bir alan var ki burada şirketler gelip buraları kiralayabiliyorlar, event yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Yani alanı komple kendileri kiralayabiliyorlar burada. Bir günlük ya da birkaç günlük şekilde bu alan kiralanabiliyor. Bu alanın haricinde şurada bir de Work Travel tabelasını gördüm. Şurada bir de şöyle bir alan var. Burada yemekler yenilebiliyor. Yani dediğim gibi burayı şirketler ya da işte başka türlü hani kendiniz de bir topluluk olarak da kiralayabilirsiniz. Ya da burada düğün organize edebilirsiniz. Nişan organize edebilirsiniz. Her türlü şey organize edebilirsiniz. Evlilik teklif edebilirsiniz bakın. Daha yani fikirler çıkıyor benden. Gelmeden önce açıkçası bu alanı tam olarak bilmiyordum. Ben sadece küçük ev anlatmak için gelmiştim ama bu alanın güzelliğini gördükten sonra buradan da mahrum kalmayın istedim. Ben ucundan görüyorum. Survivor parkurunu göstereyim size, gelin. Burada da Türkiye'nin en büyük Survivor parkuru var. Survivor'u getirdim size. Dominik'ten geldi taze taze. Şu anda Survivor parkuru kullanım dışı ama ben yine de sizin için parkura gideceğim. Survivor parkuru! Beni bekle! Örümcek parkurunda bir özlem. Ay! Burası Survivor! Buradan çıkış yok! Dürü. Siz de gelin arkadaşlar. Sizi Survivor parkuru sorumlusu Emre Bey ile tanıştırayım. Merhaba. Hocam öncelikle hoş geldin. Çok hoş bulduk. Geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Heyecanlandım. 2, 1. Başla! Hayır. Bir daha yapalım, oynamıyorum. Burası da gördüğünüz gibi böyleydi. Ay gerçekten çok enerjim gitti. Arkadaşlarınızı toplayın, buraya gelin. Burası çok eğlenceli. Ben çok sevdim. Burası tamamen benim için sürpriz oldu. Küçük evi çekmeye geldim. Survivor sürpriz oldu. Arkadaşlarınızı kapın gelin buraya. Çok eğleneceksiniz.
Arkadaşlar Survivor parkurunda çılgınlar gibi eğlendikten sonra şimdi sizi asıl konumuza götürmek istiyorum. Küçücük, minicik, ufacık, tefecik, çok merak ettiğiniz küçük eve götüreceğim. Hadi gelin gidelim. Çok yoruldum. Orada dinlenelim biraz. Survivor parkurunda yorulduk, eğlendik. Şimdi sizin en merak ettiğiniz kısma geldim. Evi gezdireceğim. Gelin bakalım. Ev gördüğünüz gibi dış kısımdan böyle görünüyor. Bence çok tatlı görünüyor. Rengi de çok güzel seçmişler. Beyaz pencereler, gül kurusu da rengi var. Evin arkadaşlar dikkatinizi ilk olarak çekti mi bilmiyorum ama tekerlekleri var. Bakın bu taşınabilir tiny house. Taşınamaz tiny house'lardan değil, bu taşınabilir tiny house. Yani karayolları yönetmeliğine göre vergilerini, uyarlamalarını yapmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili teknik bilgileri videonun ilerleyen dakikalarında buranın sahibi olan Galip Bey'den dinleyeceksiniz. Onunla buranın tiny house'un teknik özellikleriyle ilgili bir konuşma yapacağım. Onu o şekilde anlatacağım size. Ben şimdilik size dış kısmını gösteriyorum. Şöyle 2 tane küçük yanına pencere yapmışlar. Diğer tarafında 2 tane daha pencere var. Bu pencereler açılıyor. İçeriden de göstereceğim. Oda bölmesi yok. İçeride de göreceksiniz. Şöyle bir de çatısı var. Tiny house'lar mini evler. Bildiğimiz modern evlerin küçültülmüş hali. Bunlarda amaç zaten küçültmek, hayatımızı minimalize etmek, birinci dereceden alışkanlıklarımızla birlikte yaşayabileceğimiz bir ev olması. Evin dış kısmından bahsedeyim. Fil çamı ve Sibirya ağacı kullanılıyor. Bu ağaçların özelliği diğer ağaçlara göre çok daha dayanıklı olması. Bir de yat verniği kullanılıyor bu evlerin korunmasında, yapımında ve korunmasında. Yat verniği çünkü hani denizde yatlara sürülen vernik dayanıklı olmasından dolayı bu evlerde de o vernikten kullanılarak daha bakımlı ve daha dayanıklı olması sağlanılıyor. Evlerin ömrü genel olarak 30 yıl olduğu söyleniliyor ama bakımlarını da çok iyi yaparsanız bence 30 yıldan çok daha uzun süre kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Evin bağlantı yerlerini söylemek istiyorum size. Şu anda tam olarak göremiyoruz ama diğer videolarımdan yola çıkarak anlatmak istiyorum. O videolarımda çok sormuştunuz bunu. Evlerin pis su gideri nereye bağlanıyor ya da su nereden geliyor ya da elektrik akımı nasıl oluyor diye sorular gelmişti. Videonun sonunda Galip Bey'den bunları öğreneceğiz ama ben de ilk başta söylemek istiyorum. Burası kendi arazileri olduğu için buraya kanalizasyon gideri çekmişler. Aynı zamanda su borusu çekmişler. Yani su hattı çekmişler ve burada bir de elektrik hattı var. Buraya kurulan tiny house'lar için işletme buna hazırlıklı olmuş. Yani buraya kanalizasyon, su ve elektrik hattı çekmiş. Tiny house'lar karavan gibi değil. Bu şekilde kendi araziniz olduğu sürece bu hatları buraya çekip yani evinizin oraya çekip kullanabilirsiniz. Şimdi evimizin iç kısmına geçelim. 3 tane minik basamaktan çıktıktan sonra evimizin veranda kısmına geldik. Şöyle küçük bir verandası var. Bakın böyle çok tatlı. Hadi gelin şimdi evimizin iç kısmına girelim bakalım. Gelin. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Böyle evlerde amaç zaten minimalist olmak olduğu için fazlalıktan kullanmadığınız hiçbir şeyi alabileceğiniz bir ortam yok evde. Gördüğünüz gibi fazladan bir dolap bile yok. Sadece ihtiyacınız olan şeyleri getirip oturabilirsiniz burada. Evin içerisini çok güzel döşemişler. Hatta 2 tane koltuk var. Koltukların bir özelliği var, onu söylemek istiyorum. Şu kısımları açılıyor. Şunu açmak istiyorum. Şöyle 2 yanından tutup minimalist evlerin, tiny house'ların en büyük özelliği işte minimalist olmak, yerden tasarruf sağlamak, eşyalardan tasarruf sağlamak olduğu için bu şekilde her yeri kullanma amaçlı üretiliyor. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir koltuğun alt kısmına dolaplar yapmışlar. Oralara eşyalarımızı koyabiliriz. Gardırop yerine o kısımlar kullanılabilir. O kısımlara da zaten çok fazla bir şey koyamayız. Günlük ihtiyaçlarımızı koyabiliriz. Yani kullanmadığımız bir şey olmaz muhtemelen. Dışarıdan gösterdiğim pencereler bunlar. Çok tatlı görünüyor içeriden, değil mi? Evde çok fazla pencere var. Ev küçük olduğu için ferah olması amaçlanmış anladığım kadarıyla. Ne kadar fazla pencere olursa o kadar ferah olur.
Hemen evin bu tarafını göstermek istiyorum size. Siz de benim gibi evin şu kısmını merak ediyorsunuz değil mi? O kısma çıkacağız, merak etmeyin. Ama öncelikle şuralara bakalım. Burada böyle küçük bir dekoratif eşyaların olabileceği bir alan bile oluşturmuşlar. Bana bıraksalar bu evi nasıl döşerim bilemedim. Bu kadar işlevli döşer miyim bilemedim açıkçası. Televizyonundan tutun, koltuğuna, dolabına, dekoratif eşyalar koyulabilecek bir yere kadar her şey var. Mutfak kısmına geldim. Dolapların içi boş. Görmek isterseniz şöyle gösterin. Mutfak bölümünde ocağından tutun her şey var. Yani bir mutfakta ihtiyacınız olabilecek her şey var. Dolaplarından işte şu kısımda da buzdolabı var. Gelin burayı göstereyim. Doldurulmayı bekliyor. Doldurulmayı hazır bekliyor. Şimdi mutfak kısmından banyo kısmını göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir kapı yapmışlar buraya. Küçücük, ufacık tefecik. Tam bana göre banyo gerçekten. Tam benlik, küçücük. Benden daha büyük bir adam sığar mı bilmiyorum. Şöyle anca etrafımda dönebiliyorum. Klozeti, işte şu tarafta duşu var. Hop. Lavabosu bile küçük gerçekten. Işığını da kapatalım. Şimdi en merak ettiğiniz kısma çıkıyoruz. Ben de çok merak ediyorum bu kısmı. Yatak odası kısmına. Yatak odası demeyeyim. Şu kısımda anlatmaya başlayayım size. Bu evin normalde zemini, kullanılabilir alanı 15 metrekare. Yatakta kullanılan alan da 7 metrekare. Yani toplamda 22 metrekare kullanılabilir alanı var evin. Şimdi yatak kısmına çıktım. Ben şöyle ön çıkayım. Size arkam dönük olmasın diye öyle çıkmaya çalıştım ama biraz tehlikeli oldu. Ay, yatağa çıktığımda ilk dikkatimi çeken şey penceresinin olması. Buradan efsane güzel yıldız manzaraları izlenilir diye düşünüyorum. Siz de gelin. Hop. Ben burada dakikalarca durabilirim, dakikalarca yatabilirim. Şurada yine dekoratif süsler koymuşlar. Çok güzel görünüyor. Bence bu yatağa 3 kişi rahat sığar. 3 kişi kesinlikle rahat sığar. Buranın gökyüzünü izleme özelliğinin yanı sıra bir de şöyle bir özelliği var. Şu kısma dönüyorsunuz, projeksiyonunuzu kuruyorsunuz, filminizi buraya yansıtıp şöyle uzanıp izleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yapın, yıldızları izleyin, isterseniz filminizi izleyin. Şuraya projeksiyon yansıtmayı ihmal etmeyin buraya gelirseniz. Evimizde bir de şöyle bir ısıtma sistemi var. Şöyle küçük bir şömine var. Elektrikli şömineler var ya arkadaşlar, ondan. Ben bunu elektriğe takacağım. Hemen bir denemek istiyorum. Bu şekilde bir ısıtma sistemi var. Zaten küçük bir ev olduğu için öyle çok da soğuyacağını düşünmüyorum. Ben bunun elektriğini çıkarıp yerine bırakayım. Ama bu küçük evlere küçük odun sobaları da kurulabiliyor, aklınızda olsun. O şekilde yapılmış evleri daha önce görmüştüm. Yeniden görürsem eğer bir sonraki videolarımda onu size göstermek istiyorum, ısıtma kısmını. Evin içi bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı, küçücük, şirin bir ev gördüğünüz gibi. Şimdi ben evin teknik özelliklerini öğrenmek için buranın sahibi olan Galip Bey'e gitmek istiyorum. Ona teknik özellikleri soracağım sizin için. Hadi gelin Galip Bey'in yanına gidelim. Şimdi evimizi gezdik, dolaştık. Gördüğünüz gibi çok güzel, küçücük bir ev. Evimizle ilgili teknik bilgiler kısmına geldik. Ben arkadaşlar daha önceki videolarımda bana yönelttiğiniz sorulardan yola çıkarak bir takım sorular hazırladım. Bundan sonraki videolarımda da evlerin üreticilerine bu soruları yöneltmeyi planlıyorum. Hoş geldiniz Galip Bey. Hoş bulduk, merhabalar Özlem Hanım. Merhabalar, çok memnun oldum sizinle tanıştığıma öncelikle. Bilmukabele aynı şekilde ben de keyif aldım sizi ağırlamaktan burada. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yer burası. Harika bir konsept hazırlamışsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ben size öncelikle neden Tiny House? Neden böyle bir şey inşa etmek, böyle bir ortam oluşturmak istediniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi biz Yako Group şirketi olarak markalarımızdan bir tanesi Tiny House Türkiye. Burada çok ciddi bir know-how tecrübesiyle beraber özellikle 2008 yılında Amerika'daki mortgage krizinden sonra dünyada yayılan bu akımı Türkiye'de özellikle materyalist yaşamdan sıkılıp kendisini daha minimalist, daha doğa içerisinde yaşamaya adapte etmeye, kendisine yeni bir macera aramak isteyenler için tasarladığımız evlerinin minyatürleştirilmiş bir şekli olarak biz Tiny House'u Türkiye'ye getirip bu konuda bir öncülük, bir girişim başlattık. Böyle bir Tiny House'un ömrü ortalama kaç yıl oluyor?
Tiny House'un ömürleri yaklaşık 30 senedir. Bizim kullandığımız malzemelerle söylüyorum bunu. Biz özellikle malzemeler kullanıyoruz. Yani kullandığımız ağacın cinsi, ağaca vurulan vernikler, yat verniği kullanıyoruz bu tür anlamda. Ağacın çürümesine ve bozulmasına karşı, böceklenmesine karşı özel maddeler kullanılıyor. Bunların hepsi esasında bir bütün olarak oluşturulduğunda evin ömrünü biz uzatıyoruz ki bugün herkes bilir Karadeniz'de evler yıllardır ahşap şeklinde yapılmıştır ve hiçbir şey olmamıştır. Çünkü ahşap her zaman şunu söylüyorum, sağlıktır esasında bu anlamda. Doğru ahşap kullanıldığında, doğru bunun bakımları yapıldığında ve doğru malzemelerle süslendiğinde ahşap çok uzun ömürlü olabiliyor. Hangi malzeme türlerinden üretiyorsunuz? Ya da üretiliyor genel olarak bu tiny house evler? Genel olarak bizim kullandığımız Sibirya çamıdır, Fin çamıdır, fırınlanmış ağaçlardır. Ama müşterilerimiz özellikle istediği bir ağaç türü varsa biz oturup o ağaç türünün handikaplarını, avantaj ve dezavantajlarını kendisine anlatarak olabilirliğini konuşuyoruz. Eğer olabilirse müşterinin de istediği ağaç tipine göre üretim yapabiliyoruz. Ama kendi modellerimizde standart olarak Sibirya çamı ve Fin çamları kullanıyoruz. Yine çok fazla sorulan bir başka soruyu soracağım şimdi. En boy, yükseklik ve metrekare ölçülerini öğrenmek istiyorum. Mesela bu evin. Tiny house'lar bir defa ülkedeki yasal uygunluğa yönelik yapılması gerekir. Bu çok önemli. Özellikle alttaki römork yapısının tip onay belgelerinin olması gerekir ki plaka ve ruhsat verdiğimizde bunların onayının tamamlanmış karayolları trafik yönetmeliğine uygun olması gerekiyor her şeyden önemlisi. Dolayısıyla biz 2.55 en standarttır. 4.5, 2.55'e 4.5'tan başlayıp 2.55'e 8 yasal standarda kadar yapabiliyoruz. Ama kişiler trafiğe çıkmayıp kendi arazisinde bunu konumlandırmak isterse boyuna yüksekliği arttırabiliriz. Suyu, elektriği nasıl sağlanıyor? Pis su gideri sorunu. Bu da çok fazla soruluyor. Şimdi şöyle, tiny house'ların genel mantığında şu vardır. Karavan gibi sürekli çekeyim ve götüreyim durumu yoktur. Tiny house'lar plakalı ve ruhsatlı olmasından kaynaklı yasal çözümlerdir imarsız araziler için. Dolayısıyla genellikle müşterilerimiz de imarsız araziler için tiny house'ları bizden talep ediyorlar. Bu tür durumlarda biz tiny house'ı şehir şebekesine bağlı bir şekilde olacak şekilde pis su giderini ve elektrik tesisatını ona uygun olarak döşüyoruz. Sadece altyapıyı müşterimizin hazır edip biz oraya getirdiğimizde bağlaması kalıyor. Eğer mobil kullanmak isterlerse bunda da su tankını, kasetli lavabosunu ve isterlerse güneş paneline kadar yapabiliyoruz. Şimdi ben size içeride kullanılan mobilyaların ekstra bir farklı bir türü özelliği oluyor mu? Var mı? Olması gerekli mi? Bunları sormak istiyorum. Biz şimdi satış durumunda mobilyalar ve aksesuarlar kişilerin tercihine bırakıyoruz. Çünkü herkesin tarzı farklı. Tabii. Dolayısıyla mobilya kısmını karavanda kişiler kendi zevkine göre donatıyor. Biz baz modellerinde mutfak dolapları, banyo dolapları ve klozet ve duşakabin gibi hususları bazda veriyoruz. Arzu ederse bunları da kendi zevkine göre değiştirebilir. O zaman biz baz bir şekilde, içi boş bir şekilde de teslim edebiliriz müşterilerimize. Yani mesela trafiğe çıktıkları için bu minik evler şu tarz ürün kullanılmaz, hani ağırlık yapıyor ya da şu tarz ürünü kullanmamız çok daha iyi olur gibi prosedürleriniz var mı peki? Tabii. 1500 kilogramı yasal yönetmeliğe göre aşmamamız gerekiyor. Yani biz bunu trafiğe çıkardığımızda bir kantara girdiğinde 3500 kilogramı 3500. bunun geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla siz eğer bunu sabit bir noktadan hareket ettirmeyi kendi arabanızla isterseniz 3500 kilogramı arttıracak bazı ürünlerinizi çıkarmak durumunda kalacaksınız. Tabii bizim ülkemizdeki yol durumları, kasisler, çukurlar vesaire değerlendirdiğimiz zaman arabamıza sürekli takalım da bunu işte o kasislerden, çukurlardan geçireyim, sürekli kullanayım derseniz kullanım ömrünü kısaltmış olursunuz. Şimdi ben size teknik özelliklerini sordum. Çok teşekkür ederim. Bunlar çok fazla merak edilen sorulardı ve kendim de açıkçası çok fazla merak ediyordum. Tiny House'un yani Tiny House kültürünün Türkiye'deki geleceğini merak ediyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve ne kadardır bu işin içerisindesiniz? Biz grup şirketi olarak şirketlerimizden bir kısmı bizim turizm sektöründeyiz biz. Özellikle bu son dönemde oluşan koronavirüs sonrası yeni normale nasıl dönülecek ve insanların tatil seçenekleri nasıl olacağıyla alakalı yoğun bir tartışmalar devam ederken insanlar artık büyük 5 yıldızlı tatil konseptlerinden biraz daha minimalist yaşamda daha doğa içerisinde daha butik tatil seçeneklerine
geçecekler. Ve hatta bu son dönemde insanlar evlerinde kalmanın o vermiş olduğu travmayı bir daha yaşamamak için daha doğa içerisinde yaşamaya çalışacaklar. Çünkü insanlar artık büyük apartman dairelerinde sıkılıp kalmaktan, tıkışıp kalmaktan çok bıktılar. Dolayısıyla tiny house kültürü ülkedeki gelecekte çok hızlı bir şekilde çoğalacak. Biz bunu görüyoruz. İnsanlar daha minimalist yaşam ama daha özgür bir yaşama adapte olmak isteyecekler. Çünkü sonuç itibariyle evimizde bir 100-120 metrekare düşündüğümüz onun içerisinde hapsolmaktansa burada 20 metrekare içerisinde ama geniş 100-200 metrekarelik bir bahçenin içerisinde Arazi. yaşamak çok daha bence optimum çözüm oluyor. O zaman sizden aldığım bu çok güzel bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben evle ilgili videoma devam edeceğim. Videonun arasında bunları anlatmak istedim size. Şimdilik size teşekkür ediyorum. Tekrar söylemek istediğiniz bir şey var mı bize? Ben de sizi burada ağırlamaktan, Özlem Keşifte'yi ağırlamaktan çok mutluluk duydum. Biz burada Yakaozan Park tesisinde İstanbul'da Polonezköy'de Tiny House Türkiye markası altında sizi ve takipçilerinizi her zaman buraya bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Küçük ev videoları serime devam ederken bu tatlış küçük 15 metrekarelik evi buldum sizin için. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Buraya ulaşmak için aşağıya linki bırakıyorum Tiny House Türkiye'den. Burayla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu evi, bu tatlı evi kiralayabilirsiniz. Günlük kiralamalar da yapılıyor burada. Ayrıyeten bu evden yani buna benzer başka evleri de satın alabilirsiniz. Hem üretimini yapıyorlar hem kiralamasını yapıyorlar. Aşağıya Tiny House Türkiye'nin linkini bırakıyorum. Artık ben yavaş yavaş videomu kapatayım. Çok tatlı, güzel bir video oldu. Tatlış ev gibi tatlı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Peki ben sizi merak ediyorum. Böylesine 15 metrekarede küçücük, ufacık, tepecik bir evde yaşayabilir misiniz? Beni sorarsanız ben açıkçası yaşarım. Ben çadırda bile yaşayan bir insanım. Siz yaşayabilir misiniz? Merak ediyorum. Yorum kısmına yazın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.